Neden bazı ilişkiler çok güzel başlayıp hızla tükeniyor? Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Neden bazı ilişkiler çok güzel başlar ama çok kısa sürede tükenir? Hani bazı ilişkiler vardır. İlk başta her şey mükemmel gibidir. Konuşmalar bitmez, mesajlar uzar. İnsan karşısındaki kişiyi düşündükçe heyecanlanır. Sanki yıllardır aradığı insanı bulmuş gibi hisseder. Bu defa farklı der. Bu insan beni gerçekten anlıyor der. Galiba sonunda doğru kişiyi buldum diye düşünür. Ama sonra ne olur? Bir süre geçer, aynı insan artık eskisi kadar heyecan vermez. Önceden tatlı gelen davranışlar batmaya başlar. Başta büyüleyici gelen ilgi bazen baskı gibi hissedilir. Başta güven veren yakınlık bir süre sonra boğucu olabilir. Ya da tam tersi. Başta çok ilgili olan kişi yavaş yavaş uzaklaşır. Mesajlar azalır, konuşmalar kısalır. Gözlerdeki heyecan yerini kırgınlığa, belirsizliğe ve yorgunluğa bırakır. İşte bugün tam olarak bunu konuşacağız. Bir ilişki gerçekten çok güzel başlamış olabilir. Ama güzel başlaması sağlıklı devam edeceği anlamına gelmez. Çünkü bir ilişkinin başlangıcındaki yoğun duygu ile o ilişkinin uzun vadede taşıyabileceği gerçek yük aynı şey değildir. Başta hissettiğimiz şey çoğu zaman çekimdir, heyecandır, meraktır, idealize etmektir. Ama uzun vadede ilişkiyi ayakta tutan şey sadece heyecan değildir. Güven, emek, iletişim, sabır, sınır, gerçekçilik ve onarım becerisidir. Şimdi bunu adım açalım. İlişkilerin ilk döneminde insan çoğu zaman karşısındaki kişiyi olduğu gibi değil, olmasını istediği gibi görür. Bu çok insani bir şeydir. Çünkü birinden hoşlandığımızda beynimiz sadece o kişinin söylediklerine bakmaz. Aynı zamanda kendi eksiklerimizi, beklentilerimizi, hayallerimizi ve duygusal ihtiyaçlarımızı da o kişinin üzerine yerleştirir. Yani bazen karşımızdaki kişiye değil, onun bize uyandırdığı ihtimale aşık oluruz. Bir insan bize değerli hissettirdiğinde, yalnızlığımızı azalttığında, bizi dinlediğinde, bize ilgi gösterdiğinde zihnimiz hemen boşlukları doldurmaya başlar. Demek ki beni anlayan biri var. Demek ki bu sefer yarım kalmayacağım. Demek ki geçmişte yaşadıklarımı bu kişi iyileştirecek. Ama burada büyük bir tehlike vardır. Çünkü bir insanı gerçekten tanımak zaman ister. Onun sadece güzel sözlerini değil, stres altındaki halini de görmek gerekir. Sadece ilgisini değil, öfkesini nasıl yönettiğini de görmek gerekir. Sadece romantik tarafını değil, sınırlarına, sorumluluklarına ve zor zamanlarındaki davranışlarına da bakmak gerekir. İşte birçok ilişki burada yanılır. Başlangıçtaki yoğunluk gerçek tanımanın yerine geçer. Bu noktada İngilizce'de sık kullanılan bir kavram var. Honeymoon phase. Türkçe'de buna balayı evresi diyebiliriz. İlişkinin ilk dönemindeki pembe gözlüklü dönemdir bu. Her şey daha parlak görünür. Kusurlar küçülür. Güzel taraflar büyür. İnsan karşısındaki kişiyi daha özel, daha farklı, daha benzersiz algılar. Bu evre kötü müdür? Hayır, değildir. Hatta çoğu ilişkinin başlaması için bu heyecan gereklidir. Ama sorun şu, insan bu evreyi ilişkinin tamamı sanarsa gerçek ilişki başladığında hayal kırıklığı yaşar. Çünkü gerçek ilişki sadece güzel mesajlarda değil, anlaşmazlıkta, yorgunlukta, para konularında, aile baskısında, kıskançlıkta, sınır koymada, beklentileri konuşmada ve kırgınlıkları onarmada ortaya çıkar. Başlangıçta insan şunu sorar. Onunla konuşurken iyi hissediyor muyum? Ama ilişkinin devamında asıl soru şudur. Onunla sorun yaşadığımda da kendimi güvende hissediyor muyum? Bu ikisi çok farklıdır.
Bir insanla kahve içerken, mesajlaşırken, gezip eğlenirken iyi anlaşmak kolaydır. Ama yanlış anlaşıldığınızda, beklentiniz karşılanmadığında, kıskandığınızda, kırıldığınızda, sınır koyduğunuzda veya hayal kırıklığı yaşadığınızda ilişki gerçek sınavını verir. Şimdi işin beyin tarafına bakalım. Romantik çekimin erken döneminde beyinde ödül sistemi çok aktif çalışır. İngilizce'de buna reward sistem denir. Bu sistem dopaminle ilişkilidir. Dopamin olarak geçen bu kimyasal motivasyon, arzu, beklenti ve ödül hissiyle bağlantılıdır. Yeni biriyle tanıştığınızda özellikle de o kişi size güçlü bir heyecan veriyorsa beyin bunu bir ödül gibi algılar. Mesaj geldiğinde mutlu olursunuz. Onu göreceğinizi bilmek bile enerji verir. Sesini duymak iyi gelir. Hatta bazen insan normalde yapmayacağı şeyleri yapar. Daha sabırlı olur, daha heyecanlı olur, daha umutlu olur. Ama burada dikkat edilmesi gereken şey şudur. Beynin yoğun heyecan üretmesi o ilişkinin sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Bazen toksik bir döngü de çok heyecanlı başlayabilir. Bazen belirsizlik de dopamini arttırır. Bazen insanın tam güvenemediği biri daha da merak uyandırır. Bazen ulaşılması zor olan kişi daha değerliymiş gibi hissedilir. Bu yüzden bir ilişkinin başında çok heyecanlanıyorum demek tek başına yeterli değildir. Kendimize şunu da sormamız gerekir. Bu heyecan bana huzur da veriyor mu? Bu ilişki beni dengeliyor mu? Yoksa sürekli tetikliyor mu? Bu kişiyle kendim gibi olabiliyor muyum? Yoksa sürekli beğenilmek için rol mü yapıyorum? Bu ilişki beni büyütüyor mu yoksa tüketiyor mu? Çünkü yoğunluk her zaman derinlik değildir. Bazı ilişkiler çok derin olduğu için değil, çok tetikleyici olduğu için güçlü hissedilir. İnsan bunu aşk sanabilir. Oysa bazen yaşanan şey aşk değil, bağlanma sisteminin alarm haline geçmesidir. Burada attachment style yani bağlanma stili konusu devreye giriyor. İnsanların ilişkide yakınlık kurma biçimleri birbirinden farklıdır. Bazıları daha güvenli bağlanır. İngilizce'de buna secure denir. Güvenli bağlanan kişi hem yakınlık kurabilir hem de karşı tarafın ayrı bir birey olmasına izin verebilir. Sevildiğini hissetmek için sürekli kanıt aramaz. Bir tartışma yaşandığında hemen bitti, beni terk edecek diye düşünmez. Bazıları daha kaygılı bağlanır. İngilizce'de buna anxious denir. Kaygılı bağlanan kişi küçük mesafeleri bile büyük tehdit gibi algılayabilir. Mesaj geç gelince huzursuz olur. Ses tonu değişince paniğe kapılır. Karşı tarafın ilgisi azaldığında hemen sevilmediğini düşünebilir. Bazıları ise daha kaçınan bağlanır. İngilizce'de buna avoidant denir. Kaçınan bağlanan kişi yakınlık arttıkça bunalmaya başlayabilir. Duygusal talepler ona baskı gibi gelebilir. Sorun konuşmak yerine uzaklaşmayı tercih edebilir. Kendini korumak için mesafe koyar. Şimdi düşünün. Kaygılı bağlanan biriyle kaçınan bağlanan biri bir araya gelirse ne olur? Biri yakınlık ister, diğeri mesafe ister. Biri daha çok konuşmak ister, diğeri konuşmaktan kaçar. Biri neden uzaklaştın diye sorar, diğeri üstüme gelme der. Biri kovaladıkça diğeri kaçar, diğeri kaçtıkça öteki daha çok panikler. İşte buna halk arasında kaçan, kovalayan döngüsü diyebiliriz. Bu döngü başta çok tutkulu görünebilir. Çünkü ortada yoğun duygu vardır. Ama bu duygu her zaman sağlıklı bir yakınlık değildir. Bazen sadece iki kişinin yaralarının birbirini tetiklemesidir. Bu yüzden bazı ilişkiler başta çok güçlü hissedilir ama sonra hızla yorucu hale gelir. Çünkü ilişki iki insanı sakinleştirmek yerine sürekli alarma geçirir. Bir başka önemli konu da idealization yani idealizasyondur. İdealizasyon
karşımızdaki kişiyi olduğundan daha kusursuz görme eğilimidir. Başlangıçta bu bir miktar normaldir. Hatta ilişkiyi başlatan şeylerden biri de budur. İnsan sevdiği kişiye biraz daha olumlu bakar. Onun iyi taraflarını daha fazla görür. Ama idealizasyon aşırıya kaçtığında tehlikeli olur. Çünkü o zaman karşımızdaki insanı değil, kafamızdaki insanı sevmeye başlarız. Onun gerçek halini değil, bizim ona yüklediğimiz anlamı severiz. Sonra gerçek insan ortaya çıkınca hayal kırıklığı yaşarız. Mesela başta biri çok ilgili olabilir. Sürekli mesaj atabilir. Güzel sözler söyleyebilir. Senin gibisini hiç tanımadım diyebilir. Ben seni çok farklı hissediyorum diyebilir. Bunlar kulağa çok hoş gelir. Ama burada hemen durup bakmak gerekir. Bu ilgi gerçek tanımaya mı dayanıyor yoksa acele bir duygusal yükseliş mi? Çünkü bazen çok hızlı gelen yoğun ilgi gerçek sevgi değil, love bombing olabilir. Türkçe'de buna aşırı sevgi bombardımanı diyebiliriz. Bu durumda kişi sizi gerçekten tanımadan söyler. Çok hızlı bağ kurar. Sizi özel hissettirir ama zamanla bu yoğunluk kontrol etmeye, baskı kurmaya veya sizi duygusal olarak kendine bağımlı hale getirmeye dönüşebilir. Tabii her hızlı başlayan ilişki böyle değildir. Ama çok hızlı ilerleyen ilişkilerde dikkat etmek gerekir. Çünkü gerçek güven zamanla oluşur. Gerçek sevgi sadece yoğun sözlerle değil, tutarlı davranışlarla anlaşılır. Bir insan sizi gerçekten seviyorsa sadece iyi gününüzde değil, zor gününüzde de tutarlıdır. Sadece almak istediğinde değil, anlaması gerektiğinde de oradadır. Sadece heyecan varken değil, sıkıcı ve sıradan günlerde de emek verir. İlişkiyi tüketen bir diğer büyük mesele ise communication, yani iletişimdir. Ama burada şunu iyi anlamak lazım. İlişkileri bitiren şey çoğu zaman konuşmamak değildir. Yanlış konuşmak, yanlış duymak, savunmaya geçmek ve onaramamaktır. İnsan bazen konuşur ama aslında saldırır. Bazen dinler ama aslında cevap hazırlıyordur. Bazen özür diler ama gerçekten sorumluluk almaz. Bazen ben böyleyim der ve değişime kapıyı kapatır. İşte bu noktada conflict management, yani çatışma yönetimi devreye girer. Çatışma kötü bir şey değildir. Her ilişkide anlaşmazlık olur. Her ilişkide kırgınlıklar olur. Her ilişkide farklı beklentiler ortaya çıkar. Sağlıklı ilişki hiç kavga edilmeyen ilişki değildir. Sağlıklı ilişki kavga edildiğinde birbirini yok etmeyen ilişkidir. Bir çift tartışırken şunlara dikkat etmiyorsa ilişki hızla tükenir. Sürekli suçlama varsa, geçmiş defalarca masaya getiriliyorsa, kişilik hedef alınıyorsa, sen zaten hep böylesin gibi genellemeler yapılıyorsa, bir taraf konuşmak isterken diğer taraf tamamen kapanıyorsa, özür yerine savunma geliyorsa, sorun çözülmeden halının altına süpürülüyorsa ilişki yorulur. Burada çok önemli bir kavram var. Repair, yani onarım. Onarım, tartışmadan sonra ilişkiyi tekrar güvenli hale getirme becerisidir. Ben seni kırdım, bunu görüyorum diyebilmek onarımdır. O an kendimi savundum ama aslında seni dinlemem gerekiyordu diyebilmek onarımdır. Bu konuyu kavga etmeden tekrar konuşalım diyebilmek onarımdır. Bir ilişkide sorun olması o ilişkiyi bitirmez. Sorunun hiç onarılmaması bitirir. Çünkü onarılmayan her kırgınlık ilişkinin içinde tortu bırakır. Birikir, sonra küçük bir olayda büyük patlama yaşanır. Aslında kavga o günkü mesele yüzünden değildir. Daha önce konuşulmamış, anlaşılmamış, tamir edilmemiş birçok şeyin yükü o anda patlar. Bazı ilişkiler bu yüzden bir anda bitti gibi görünür. Ama aslında bir anda bitmemiştir. Uzun süredir içten içe tükenmiştir. Bir diğer önemli mesele compatibility, yani uyumdur. Uyum sadece aynı müzikleri sevmek, aynı yemekleri beğenmek,
veya birlikte güzel vakit geçirmek değildir. Gerçek uyum çok daha derindir. Hayata bakış uyumu vardır. Para kullanma uyumu vardır. Aile sınırları uyumu vardır. Gelecek planı uyumu vardır. Yakınlık ve mesafe ihtiyacı uyumu vardır. Çocuk isteyip istememe uyumu vardır. Duygusal emek verme uyumu vardır. Sorumluluk alma uyumu vardır. İki insan birbirini çok sevebilir ama aynı hayatı kurmaya hazır olmayabilir. Biri evlilik ister, diğeri özgürlük ister. Biri her şeyi konuşmak ister, diğeri içine atar. Biri ailesiyle çok iç içedir, diğeri daha bağımsız bir hayat ister. Biri gelecek planı yapmak ister, diğeri günü yaşamak ister. Biri güveni açıklıkta arar, diğeri özel alanında arar. Başta bunlar çok görünmez. Çünkü başlangıçta duygu baskındır. Ama ilişki ciddileştikçe bu farklar ortaya çıkar. İşte birçok güzel başlayan ilişki burada zorlanır. Çünkü aşk uyumsuzluğu bir süre örtebilir ama sonsuza kadar taşıyamaz. Bir ilişki sadece seni seviyorum cümlesiyle yürümez. Ben bu ilişkiye nasıl emek veriyorum sorusuyla yürür. Seninle aynı hayata ne kadar uyum sağlayabiliyorum sorusuyla yürür. Bir de zamanlama meselesi vardır. Bazen doğru insan gibi görünen biri yanlış zamanda karşımıza çıkar. Kişi hala geçmiş ilişkisinden çıkamamıştır. Kendi hayatını toparlayamamıştır. İş, para, aile, sağlık, çocuklar veya kişisel sorunlar o kadar ağırdır ki ilişkiye sağlıklı yer açamaz. Bu noktada stress spillover yani stres taşması kavramı önemlidir. Stres taşması şu demektir. İlişki dışındaki stres ilişki içine taşar. İşteki öfke eve gelir. Para sıkıntısı sevgiyi gölgeler. Aile baskısı çiftin arasına girer. Sağlık sorunları sabrı azaltır. Gelecek kaygısı insanı daha tahammülsüz yapar. Bazen insanlar birbirini sevmediği için değil, hayat yükünü birlikte taşıyamadığı için uzaklaşır. Burada dyadic coping yani çift olarak başa çıkma becerisi devreye girer. Sağlıklı çiftler stresi birbirine karşı kullanmaz. Birlikte ele alır. Bu senin sorunun demek yerine bu bizim birlikte yönetmemiz gereken bir dönem diyebilirler. Ama eğer çift bunu yapamazsa dış stres iç düşmanlığa dönüşür. İşten yorgun gelen biri partnerinin küçük bir isteğine bile patlayabilir. Para baskısı olan biri sevgiyi bile yük gibi hissetmeye başlayabilir. Aile sorunları yaşayan biri ilişki içinde daha kapalı ve savunmacı olabilir. Bu yüzden ilişkiyi değerlendirirken sadece iki kişinin birbirine olan duygusuna değil, yaşadıkları hayat yüküne de bakmak gerekir. Şimdi gelelim günümüz ilişkilerinin en büyük etkilerinden birine. Social media yani sosyal medya. Sosyal medya ilişkileri hem kolaylaştırdı hem de zorlaştırdı. İnsanlar artık daha hızlı tanışıyor, daha hızlı yakınlaşıyor, daha hızlı mesajlaşıyor. Ama aynı zamanda daha hızlı kıyaslıyor, daha hızlı şüpheleniyor ve daha hızlı vazgeçiyor. Eskiden bir insanı tanımak için daha çok zaman gerekirdi. Şimdi birkaç fotoğraf, birkaç paylaşım, birkaç takip listesi üzerinden hemen fikir oluşuyor. Kim kimi takip etmiş, kim kimin fotoğrafını beğenmiş, kim ne zaman çevrim içi olmuş. Bunların hepsi ilişki içinde yeni gerilim alanları oluşturuyor. Bir taraf için önemsiz olan bir beğeni, diğer taraf için tehdit gibi algılanabiliyor. Bir taraf bu sadece sosyal medya derken diğer taraf bana saygısızlık yapıyorsun diyebiliyor. Böylece asıl mesele fotoğraf değil, güven meselesi haline geliyor. Bir de sürekli kıyaslama var. İnsanlar başkalarının en güzel anlarını görüyor. En romantik yemekler, en mutlu çiftler, en güzel hediyeler, en kusursuz tatiller. Sonra kendi ilişkisine bakıyor ve bizde neden böyle değil diye düşünüyor. Ama unutulan şey şu. Sosyal medyada çoğu insan
ilişkisinin tamamını değil, vitrinini gösterir. Kimse kavga sonrası sessizliği paylaşmaz. Kimse kırgınlığı paylaşmaz. Kimse yanlış anlaşılmayı paylaşmaz. Kimse yorgunluğu paylaşmaz. Ama izleyen kişi başkasının vitrinini kendi gerçek hayatıyla kıyaslar. Bu da ilişki doyumunu azaltabilir. Bir başka mesele de dating app, yani flört uygulamalarıdır. Flört uygulamaları tanışmayı kolaylaştırdı ama bazen bağlanmayı zorlaştırdı. Çünkü seçenek çok olduğunda insan bazen daha doğru seçim yapmaz. Daha kolay vazgeçer. Daha iyisi olabilir düşüncesi mevcut kişiye gerçekten şans vermeyi engelleyebilir. İlişkiler bazen daha başlamadan tüketiliyor. Çünkü insanlar birbirini tanımaktan çok eleme modunda kalıyor. Küçük bir kusurda, küçük bir gecikmede, küçük bir uyumsuzlukta hemen geri çekilebiliyor. Burada ghosting kavramı da devreye giriyor. Ghosting, bir kişinin açıklama yapmadan, konuşmadan, kapanış sağlamadan aniden ortadan kaybolmasıdır. Mesajlara dönmez, aramaz, açıklama yapmaz. Karşı taraf ne olduğunu anlamadan boşlukta kalır. Bu davranış özellikle kaygılı bağlanan kişiler için çok yıpratıcıdır. Çünkü cevap yoktur, açıklama yoktur, kapanış yoktur. İnsan kendi kendine düşünür. Ben ne yaptım? Neyi yanlış söyledim? Neden böyle oldu? Ama bazen cevap şudur: karşı taraf olgun bir kapanış yapabilecek duygusal sorumluluğa sahip değildir. Burada izleyiciye şunu söylemek isterim. Bir insanın sizi açıklamasız bırakması sizin değersiz olduğunuz anlamına gelmez. Bazen sadece onun ilişkiyi bitirme biçiminin sağlıksız olduğunu gösterir. Şimdi çok önemli bir ayrım yapalım. Her hızlı başlayan ilişki kötü değildir. Her yoğun ilgi tehlikeli değildir. Her tartışma ayrılık sebebi değildir. Her mesafe sevgisizlik değildir. Ama bazı durumlar gerçekten kırmızı bayraktır. İngilizce'de buna red flags denir. Peki nelere dikkat etmek gerekir? Bir insan sizi çok hızlı sahipleniyor ama sınırlarınıza saygı duymuyorsa dikkat edin. Sizi çok özel hissettiriyor ama kısa sürede hayatınızı kontrol etmeye çalışıyorsa dikkat edin. Sürekli ilgi gösteriyor ama siz hayır dediğinizde öfkeleniyorsa dikkat edin. Bir gün çok yakın, ertesi gün çok soğuk davranıyorsa dikkat edin. Sizi kendinize şüphe ettiriyorsa dikkat edin. Hatalarını hiç kabul etmiyor, her şeyi size yüklüyorsa dikkat edin. Sizi ailenizden, arkadaşlarınızdan, çevrenizden uzaklaştırmaya çalışıyorsa dikkat edin. İlişkide sürekli korku, suçluluk ve belirsizlik hissediyorsanız dikkat edin. Çünkü sağlıklı ilişki heyecan verir ama aynı zamanda güven de verir. Sadece kalbinizi hızlandırmaz, sinir sisteminizi de sakinleştirir. Peki ne yapmak gerekir? Birincisi, ilişkiyi bilinçli yavaşlatmak gerekir. Birini tanımadan büyük anlamlar yüklememek gerekir. İlk haftalarda, ilk aylarda söylenen büyük sözlere hemen teslim olmamak gerekir. Çünkü zaman en iyi testtir. İnsan sözleriyle değil, tekrar eden davranışlarıyla tanınır. İkincisi, kendi bağlanma biçimimizi fark etmek gerekir. Ben ilişkide kaygılı mı davranıyorum? Sürekli onay mı arıyorum? Küçük mesafeleri terk edilme gibi mi yorumluyorum? Yoksa tam tersi, yakınlık artınca kaçıyor muyum? Duygularımı konuşmak yerine susuyor muyum? Karşı taraf beklenti ifade edince baskı altında mı hissediyorum? Kendi döngümüzü fark etmeden sağlıklı ilişki kurmak zordur. Üçüncüsü, ihtiyaçları açık konuşmak gerekir. Beni gerçekten sevseydi anlardı düşüncesi ilişkileri yorar. Kimse kimsenin zihnini okumak zorunda değildir. Sevgi tahmin yarışı değildir. Açık ifade gerekir. Benim için düzenli iletişim önemli. Ben
Tartışma sonrası konuyu kapatmadan iyi hissedemiyorum. Benim bazen yalnız kalmaya ihtiyacım oluyor. Ben kıskançlık hissettiğimde suçlamak yerine bunu konuşmak istiyorum. Bunlar ilişkiyi zayıflatmaz. Tam tersine güçlendirir. Dördüncüsü, tartışma sonrasında onarım kurmak gerekir. Tartıştınız diye ilişki bitmez. Ama tartışmadan sonra kimse sorumluluk almazsa ilişki yıpranır. Bir özür, bir açıklama, bir sarılma, bir konuşma, bir seni anladım cümlesi bazen ilişkiyi yeniden güvenli hale getirir. Beşincisi, sosyal medya sınırlarını konuşmak gerekir. Neye saygısızlık diyorsunuz? Neye özel alan diyorsunuz? Eski ilişkilerle iletişim konusunda sınırınız ne? Takip, beğeni, mesajlaşma, paylaşım konularında ortak anlayışınız ne? Bunlar konuşulmazsa her çift kendi kafasındaki kurala göre hareket eder ve sonra çatışma çıkar. Altıncısı, gerektiğinde destek almak gerekir. İngilizce'de couple terapi denilen çift terapisi sadece bitmek üzere olan ilişkiler için değildir. Bazen ilişkiyi daha sağlıklı anlamak, iletişim döngülerini görmek ve kırgınlıkları yönetmek için çok değerlidir. Tabii şunu da unutmamak gerekir. Her ilişki kurtarılmak zorunda değildir. Bazı ilişkiler emek ister ve düzelir. Bazı ilişkiler ise insanı sürekli küçültür, yorar, değersizleştirir. Bu durumda mesele ilişkiyi kurtarmak değil, kendini korumaktır. Sevgi emek ister ama tek taraflı çırpınma sevgi değildir. İlişki sabır ister ama sürekli acı çekmek sabır değildir. Bağlılık değerlidir ama kendini kaybetmek bağlılık değildir. Bugünkü konunun özeti şu: bazı ilişkiler çok güzel başlayıp hızla tükenir. Çünkü başlangıçtaki yoğunluk gerçek uyumla karıştırılır. İnsan karşısındakini tanımadan idealize eder. Beynin ödül sistemi heyecan üretir. Bağlanma yaraları tetiklenir. İletişim zayıfsa tartışmalar onarılamaz. Sosyal medya kıyaslamayı ve güvensizliği arttırır. Dış stres ilişkiye taşar ve zamanla ilişki ilk günlerdeki parlaklığını kaybeder. Ama bu kötü bir haber olmak zorunda değil. Çünkü bunu anlamak daha sağlıklı ilişkiler kurmanın ilk adımıdır. Bir ilişkiye başlarken sadece beni heyecanlandırıyor mu diye sormayın. Beni sakinleştiriyor mu diye de sorun. Sözleri güzel mi diye sormayın. Davranışları tutarlı mı diye de sorun. Beni istiyor mu diye sormayın. Bana saygı duyuyor mu diye de sorun. Onunla güzel vakit geçiriyor muyum diye sormayın. Onunla zor konuları konuşabiliyor muyum diye de sorun. Çünkü uzun ömürlü ilişki sadece güzel başlayan ilişki değildir. Uzun ömürlü ilişki gerçek ortaya çıktığında da emek verilebilen ilişkidir. Kapanışta size şu soruyu bırakmak istiyorum. Sizce bir ilişkinin hızlı tükenmesinde en büyük sebep ne? Aşırı hızlı başlamak mı? Bağlanma korkuları mı? İletişimsizlik mi? Sosyal medya mı? Yoksa insanların birbirini gerçekten tanımadan büyük beklentiler kurması mı? Yorumlara kendi düşüncenizi yazın. Eğer bu video size bir şey düşündürdüyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve benzer konuların devamı için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.